Düşünsenize, insanlık tarihinin kocaman bir bölümü, Sibirya'daki bir mağarada bulunan küçücük bir parmak kemiğiyle yeniden yazılıyor. Bu kemik ne bizim türümüze aitti ne de en yakın akrabalarımız olarak bildiğimiz Neandertallere. Peki kimdi bu Denisovalılar? İnsan ailesinin bu kayıp, bu gizemli dalı bizim için bugün neden bu kadar önemli? Aynen öyle. Bütün hikaye Altay Dağları'ndaki Denisova mağarasında başlıyor. Arkeologlar 2008'de ilk bakışta pek de önemli görünmeyen bu kemiği bulduklarında aslında insanlığın soy ağacını sonsuza dek değiştirecek bir keşfin kapısını araladıklarından habersizdiler. İşte bu basit soru, paleoantropoloji dünyasının en büyük gizemlerinden birini ateşledi. Bu ufacık kanıt, bilim insanlarını adeta birer dedektife dönüştürdü ve onları insanlığın geçmişine dair ipuçlarını birleştirecekleri inanılmaz bir yolculuğa çıkardı. Ve işte bu dedektiflik hikayesinin ilk bölümüne geldik. Kemiklerin içindeki o büyük sırrı açığa çıkaran bilimsel atılım. Hadi gelin bu genetik kodun nasıl kırıldığına daha yakından bakalım. Bu, bilim dünyası için tam bir evreka anıydı. Genetik analizler bittiğinde ortaya çıkan sonuç şok ediciydi. Bu, tamamen yeni, daha önce hiç bilinmeyen bir insan türüydü. Resmen insanlık tarihinde hikayenin akışını değiştirecek yeni bir oyuncu sahneye çıkmıştı. Ve böylece onlara resmi bir isim verildi. Denisovalılar, yani bulundukları mağaranın adıyla anılmaya başladılar. Artık insan evrimi hikayemizin kilit karakterlerinden biriydiler. Bu zaman çizelgesi Denisovalıların aile ağacındaki yerini çok güzel gösteriyor. Bakın, Neandertallerle çok yakın akrabalar, adeta kardeş gibiler. Bizimle yolları ise yüz binlerce yıl önce ayrılmış. Yani biz daha çok kuzen sayılıyoruz. Şimdi araştırmanın bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Bilim insanları ellerindeki bu inanılmaz derecede sınırlı kanıttan yola çıkarak Denisovalıların resmini nasıl çizmeye başladı? Gelin hep birlikte görelim. İşte bu slide Denizovalılara neden hayalet tür dendiğini mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, elimizdeki fosiller o kadar az ki bu türü kemiklerinden çok genetik kodlarından tanıyoruz. Neredeyse tamamen DNA'larından inşa edilmiş bir insan türünden bahsediyoruz. Ve sonra hikayeyi tamamen değiştiren çok önemli bir ipucu daha ortaya çıktı. Onlarca yıldır bir koleksiyonda adeta unutulmuş olan bu çene kemiği, yani siyah çene kemiği, birdenbire sahneye çıktı. Bu harita, Denisovalıların dünyasını nasıl bir anda genişlettiğini gösteriyor. Demek ki sadece Sibirya'nın soğuk mağaralarında değillerdi. Aynı zamanda dünyanın çatısı olarak bilinen, oksijenin son derece az olduğu Tibet platosunda da yaşıyorlardı. Bu, onların ne kadar inanılmaz bir adaptasyon yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Peki neye benziyorlardı? İşte DNA ve o birkaç fosile dayanarak bilim insanlarının bir araya getirdiği resim bu. Genel olarak Neandertaller gibi sağlam yapılı ama kendilerine has, mesela devasa azı dişleri gibi farklılıkları olan bir insan türü canlandırın gözünüzde. Ve şimdi hikayeye her şeyi daha da ilginç hale getiren bir boyut ekliyoruz. Farklı insan türleri arasındaki o karmaşık ve, evet, oldukça samimi ilişkiler. Bu alıntı durumu oldukça güzel özetliyor aslında. Antik insan grupları arasında melezleşme, yani farklı türlerin birbiriyle çiftleşmesi, sandığımızdan çok daha yaygındı. Sadece aynı coğrafyayı paylaşmakla kalmamışlar, aynı zamanda birlikte çocuklar da yapmışlar. İşte o yakınlaşmaların en somut, en reddedilemez kanıtı. Yine Denisova mağarasında bulunan bu küçücük kemik parçası, bütün varsayımları ortadan kaldıran inanılmaz bir delil sundu bize. Karşınızda Deni. Deni'nin DNA'sı incelendiğinde ortaya çıkan gerçek inanılmazdı. Annesi bir Neandertal, babası ise bir Denizovalıydı. Bu, farklı insan türlerinin sadece aynı yerde, aynı zamanda yaşamadığını, aynı zamanda bir aile kurduğunu gösteren en doğrudan kanıt. Bu antik hikaye sadece geçmişte kalmış bir masal değil. Şimdi, Denizovalıların modern insan DNA'sında nasıl hala var olduğunu göstererek konuyu doğrudan bize, yani günümüze bağlayacağız. Bu grafik, Denizovalıların genetik mirasının bir haritası gibi. Gördüğünüz gibi DNA'ları bugün en yoğun olarak Okyanusya'daki popülasyonlarda bulunuyor. Bu, onların bir zamanlar Asya'da ne kadar geniş bir alana yayıldığının yaşayan bir kanıtı adeta. Evet, yanlış duymadınız. Bu antik DNA sadece soy ağacımızda bir not değil. Bazı insanlar için bu genetik miras günümüzde hala işe yarayan,
hatta hayat kurtaran bir süper güce dönüşmüş durumda. İşte en meşhur örnek, EPA1 geni. Deniz ovalıların binlerce yıl önce yüksek rakıma uyum sağlamasına yardımcı olan bu gen, atalarımızla melezleşme yoluyla Tibetlilere geçmiş ve bugün onların Himalayaların o zorlu koşullarında rahatça yaşamalarını sağlıyor. Ne kadar inanılmaz değil mi? Bütün bu harika keşiflere rağmen Denizovalıların hikayesi hala sırlarla dolu. Bilim bitmiş bir kitap değil, devam eden bir macera. Şimdi gelin hala cevaplanamamış o büyük sorulara bir göz atalım. Bu liste aslında ne kadar az şey bildiğimizi gösteriyor. Kültürleri nasıldı? Ne yerlerde sanatları var mıydı? Tam olarak nerelere kadar yayıldılar? Ve en önemlisi, neden yok oldular? Bunlar gelecekteki keşiflerin cevaplamasını umduğumuz sorulardan sadece birkaçı. Peki onlara ne oldu? Şu an için tek bir kesin cevap yok. Bilim insanları daha çok bu faktörlerin bir birleşiminin etkili olduğunu düşünüyor. Belki de Homo sapiens ile girdikleri rekabette geride kaldılar. Belki değişen iklime uyum sağlayamadılar. Ya da belki de tamamen yok olmadılar. Sadece genetik olarak çok daha kalabalık olan modern insan nüfusunun içinde eriyip gittiler. Ve işte bu, tüm hikayenin en can alıcı noktası. Denisovalılar tamamen yok olmadı. Onların hikayesi bir sonla bitmiyor, bir dönüşümle devam ediyor. Mirasları, bugün gezegende yaşayan milyarlarca insanın genlerinde varlığını sürdürüyor. Onlar, insanlık hikayesinin sadece kayıp bir bölümü değil, aynı zamanda bizim de bir parçamız. Bu da bizi son ve en heyecan verici soruya getiriyor. Geçmişimizin derinliklerine indikçe, insan ailesinin soy ağacında daha kaç tane böyle sürpriz dal bulunmayı bekliyor? Görünen o ki, insanlığın kökenleri sandığımızdan çok daha karmaşık ve çok daha ilginç. Siz ne düşünüyorsunuz? Soy ağacımızda başka hangi gizli akrabalarımız olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.